Hani bir laf vardır ya, bu da mı gol değil be, bu da mı gol değil, ama bu sefer Motorola vurdu ve gol oldu. Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Telefon dünyasında genelde ne bekleriz? Snapdragon işlemciyi ilk kez Xiaomi kullanır ya da başka bir marka kullanır. Önemli değil. Ama hiçbir zaman Motorola'nın kullanacağını düşünmezdik, değil mi? Yani Snapdragon bir işlemci çıkartacak ve bunu ilk kez Motorola kullanacak. İşte şu an elimde Motorola Edge X30 ve bu telefonda işlemcisinin yanında 1 milyar renk derinliği olan OLED 144 Hz'lik bir ekran, 12 GB RAM, çift hoparlör, arkada 50 önde 60 megapiksellik kamera ve önde ve arkada 4K video çekimi, 5000 mAh pil ve 68 Watt'lık kutusundan bir adaptörle çıkıyor ve bu telefon 420 euro. Evet dostlar, telefonun kısaca bütün özelliklerini saydık gibi bir şey oldu aslında. Böyle baba özelliklerini saydık. Çünkü gerçekten telefonun üzerindeki özellikler bakıldığı zaman işte bu telefon amiral gemisi bir telefon tadında. Fakat fiyata bakıyorsunuz, çok ucuz. Neden ucuz? Bu kadar özellikli bir telefon neden bu kadar ucuz? Hem telefonun özelliklerine bakacağız hem de biraz fikir yürüteceğiz. Acaba neden ucuz? Bunu anlamaya çalışacağız. Öncelikle telefonun kutusundan bahsetmek istiyorum. Kutusu aldığında yoktu. Kutusundan 68 Watt'lık şöyle bir adaptör çıkıyor. Gördüğünüz gibi ucu Türkiye'ye uyumlu değil. Bir adet Type-C kablo ve bir adet kılıf çıkıyor. Yani kutumuzun içinden işte bunlar çıkıyor. Tamam, kutu içeri şöyle kenarda dursun. 420 euronun içinde bu adaptörü de satın alıyorsunuz. Telefonumuzun fiziksel olarak özelliklerini hemen ben size anlatayım. Şimdi her şeyden önce telefonun kasası plastik. Telefonu elinize aldığınız zaman bu plastiği hissediyorsunuz. Fakat güzel. Yani yiğidi öldür hakkını yeme. Güzel bir plastik yapılmış. Xiaomi 11T Pro'yu düşünün. Onun kasasına metal dediler. Herkes metal sanıyor. Halbuki plastik bir kasaydı. Hani adamlar nasıl bir plastik yapmışsa bu telefonun plastiği en az onun kadar iyi. 11T'yi metal sanıyorsanız bunu hayli metal sanarsınız. Bilmem anlatabildim mi ne kadar kaliteli bir plastik. Telefona önden baktığımız zaman dümdüz bir ekranı var. Yani böyle köşelerde hafif radius falan yok. Bildiğiniz dümdüz bir ekran. Birçok insan bu ekranları zaten seviyor. Hemen üstte ortada ekranı delen çok küçük bir kamerası var ve hemen üstünde ince uzun bir ayıza ızgarası var. Ayıza ızgarası aynı zamanda ikinci hoparlör yeri de olmuş oluyor. Sağ tarafa çevirdiğimiz zaman çok üstte kalıyor gerçekten. Şöyle tutarken bence bir dizayn hatası olmuş. Şu parmağım ulaşmıyor mesela. Bayağı üstte kalıyor. Güç tuşu var ve hemen üstünde de ses açma kapama tuşu var. Sol tarafa geçtiğimiz zaman bir tuş daha var. Kısa yol tuşu. Buna herhangi bir şey atayabiliyorsunuz. Üst tarafa geldiğimiz zaman sadece ikinci mikrofon deliğini görebiliyoruz. Başka hiçbir şey yok. Alt tarafa geldiğimiz zaman ortada Type-C yuvası, sol tarafta SIM yuvamız var. SIM yuvamız yani SIM slotumuz çift simli. Herhangi bir hafıza kartı takılamıyor. Hemen sağ tarafında ana mikrofon deliği ve onun yanında da hoparlör ızgarası var. Bu hoparlör ızgarası da zaten ana hoparlör olmuş oluyor. Arka tarafa geldiğimiz zaman böyle yanar döner diyeceğim ama o kadar koyu yapılmış ki hani lacivert oluyor, yeşil oluyor, mor olabiliyor. Çok değişik renklere girebiliyor bu arkası. Mat bir görüntüsü var. Parmak izini çok zor tutuyor ve benim çok hoşuma gitti. Kamera bölgesi de acayip parlak. Yani çok zıt malzemeler kullanılmış burada. Alt alta dizilmiş zaten kamera yapısını görüyorsunuz. Hemen orada çok küçük bir mikrofon deliği var ve hemen üstünde de flashlarımız mevcut. Şurada güzel bir Motorola yazısı ve burada ortada da Motorola'nın M harfi yani logosu var. Yani ya logo olsaydı ya yazı olsaydı. İkisi birden biraz gereksiz olmuş. Ve telefonun üzerinde kutusundan gene çıktı. Üzerine yapıştırılmış vaziyette ekranı koruyan ince bir koruma tabakası var. Tabi herhangi bir yerinde parmak izi görmedi. Güç tuşu aynı zamanda parmak izi. Yani fiziksel olarak baktığımız zaman plastik kasa ve parmak izinin burada olması aslında biraz amiral gemi olmadığına işaret olmuş oluyor. Parmak izi yanda olan amiral gemisinde var. Sony telefonlar var. Sony'ler bugüne kadar zaten ekrandan parmak izi hiç kullanmadı. Amiral gemisi her modelde artık parmak izi ekrandan. iPhone hariç. iPhone'da artık parmak izi bile yok. Telefonun boyutlarına geldiğimiz zaman 163.6 milim yükseklikte, 75.6 milim genişlikte ve 8.5 milim kalınlıkta. Yani kalınlıkla alakalı şunu söylemek istiyorum. İnce gibi duruyor ya. Enteresan. Gerçekten şöyle yandan baktığım zaman ince telefon gibi duruyor. Ve bu telefon 194 gram ağırlığa sahip. Ön tarafında ve arka tarafında Gorilla Glass 5 kullanılmış. Bir su sertifikası yok ama su sıçramalarına karşı bir koruması var. Yani yağmurda kullanırken çok korkmanıza gerek yok ama yağmur çok şiddetliyse
korkmanız gerekebilir. Gelelim telefonun ekranına. Ekranı çok güzel. Yani 1 milyar renk derinliği bir kere olması renk çeşitliliği açısından mükemmel. 6.7 inçlik OLED bir ekran ve 144 Hz tazeleme hızına sahip. İşin iyi tarafı şu, 60 ya da 144 seçebilirsiniz ya da otomatik seçebilirsiniz. O kendisi ayarlayacak. Duruma göre 60, duruma göre 144 yapacak. Yani birden 144'e kadar olan ekranlardan değil bu. HDR10 Plus desteği var. Zaten olması gerekiyordu. 500 nits normal bir parlaklığı var. Gerçekten çok iyi. Yani elimizde biz 500'e kadar çıkartabiliyoruz bunu. Peki otomatikte ne kadar oluyor? Yani güneş altında ne kadar oluyor? İşte orada biraz düşük kalıyor. 700 nits parlaklık var. Tabii düşük kalıyor dediğime bakmayın. 700 nits güneşin altında bu telefonu kullanabilirsiniz. Hani bugün günümüzde binler, 1300'ler, 1500'ler havada uçuşurken 700 parlaklık olarak biraz düşük kalmış oluyor onların yanında. Normal şartlarda 700 gayet iyi. Tabii dümdüz bir ekrana sahip olduğu için kenarlarda ve üstte altta çerçeveler bayağı göze batıyor. Kasa ekran oranı %87.6 ve ekran çözünürlük 1080 piksele 2400 piksel, ne diyoruz? Full HD Plus. 6.7 inçlik bir ekranda bu 393 ppi'lik bir yoğunluğa tekabül ediyor. Şimdi telefonun kalbine gelelim. Telefonun kalbi 100 metre koşucusu gibi sapasağlam, gümbür gümbür atıyor. Çünkü Snapdragon 8 Gen 1 işlemci var. 4 nanometrelik bu işlemci en son Mi 12 Pro tanıtımlarında gördük. 1 milyon üstünde Antutu puanı almıştı. Bu telefon da 1 milyon üstünde Antutu puanı almış. Peki gerçekten aldı mı? Hemen bir deneme yaptım. Tabii merak ettiğim için hemen bir deneme yaptım. Evet aldı ama nasıl aldı? Buzdolabına koyunca aldı. Yani laboratuvar ortamları biraz serin ortamlar herhalde. 1 milyonu ancak öyle geçiyor. Her seferinde 1 milyonu gerçekten geçti. Ama normal şartlarda 1 milyon olmasa da 900 binli bir rakam aldı ki bugüne kadar gördüğüm en yüksek rakamdı zaten. Tabii ki kanalda bu işlemcinin 4K video edit testleri gelecek. iPhone 13 Pro Max'i biliyorsunuz, kanalda bir sürü test yaptık. Onlara bakabilirsiniz. 4K video edit. Çünkü Apple tarafı bu tip işlerde çok iyi. Acaba bu işlemci ne kadar yaklaşabiliyor ona? Ona bakmış olacağız. Telefonun RAM ve hafızasına geldiğimiz zaman 828, 8256 ve 12256 seçenekleri var ve elimdeki telefon 12256. Ve bu telefonun hafızası UFS 3.1. Ya arkadaş, buraya kadar anlattığım şeylerde gerçekten sadece kasanın plastik olması, su sertifikasının olmaması, ana ekranda Victus kullanılmamış olması ve ekranın parlaklığının 700 nits'te sınırlandırılmış olması, amiral gemisi olmamasına seçenekti. Fiyatı düşündüğümüz zaman benim gözümde bu hala amiral gemisinin de üstünde bir telefon. Gelelim üçlü kamera yapısına. Şimdi üçlü kamera yapısı olduğuna bakmayın. Aslında burada iki tanesi fotoğraf çekiyor. Bir tanesi sadece derinlik algılayıcı sensör. Ortadaki kamera ana kameramız. 50 megapiksel f1.9 diyaframa sahip bir kamera. Ve bu kamerada OIS'imiz mevcut. Buraya kadar çok güzel gidiyoruz. Piksel boyutu da 1. İşte burada anlamaya başladık artık. Kamerada sanki bir şeylerden kırpılmış. Peki geniş açı kamerasına gelelim. Üstteki kamera geniş açı kamerası. Bu da 50 megapiksel. Yani megapiksel olarak baktığımız zaman her şey çok güzel gözüküyor. Peki kaç derecelik geniş açısı var? 114 derece. İşte bu biraz dar bir açı olmuş oluyor. Yani 123 derece, 125 ve bir önceki videomuzda tanıttığımız 18 Pro 130 derece çekiyordu. 114 derece onlara göre biraz dar bir açı olmuş oluyor. Geniş açı kamerasında herhangi bir OIS yok ve buradaki piksel boyutu 0.64. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, piksel boyutu çok küçük. Gerçekten çok küçük ve işte burada frene bastık. Her şey çok güzel giderken kamera seçeneklerindeki piksel boyutlarından dağıldık. Ve üçüncü kamera dediğim gibi çok fazla bir işe yaramayan 2 megapiksellik derinlik algılayıcı sensör işini gören bir kamera. Sadece fokuslamayla büyük ihtimalle derinlik algısını yakalayan ve özellikle bokeh efektinde kullanılan bir kamera olmuş oluyor. Ve ön kameramız 60 megapiksel. Ya bu telefonda megapikseller havada uçuşmuş. Gerçekten havada uçuşmuş. f2.2 diyaframa sahip. Ha bu arada geniş açıda da f2.2 diyafram vardı. Söylemeyi unuttum. 60 megapiksel. Peki piksel boyutu ne? 0.61. Allah'ım, 0.61. Bu telefon düşük ışıkta büyük ihtimalle dağılacak ama gece moduyla ya da gece modunda artık nasıl bir şey kullanacak bilmiyorum. Hani orada biraz toparlamaya çalışır diye düşünüyorum. Peki bu kameraların hiç mi iyi bir şeyi yok? Ön kamerada ve arka kamerada 4K video kaydı var. Fakat arka kamerada dahil 4K 60 FPS yok. Yani özellikle 60 FPS arayanlar için bu telefon kamerası olarak biraz hüsran olmuş olabilir. Bir de şöyle bir durum var. Mesela şu an görüyorsunuz ön taraftaki kamera ekranı delen bir kamera. Bunun aynı kamera özelliklerini korumak şartıyla bir versiyonu daha var. Ekranın arkasında gizli bir kamera var. Yani burada delik görmüyorsunuz. Burası ekran. Ekranın arka tarafında da kamera var. Şu an elimdeki versiyon o değil. Yani zaten de olmasın, o tip kameralar gerçekten öz çekimde çok kötüler.
Yani bir tek Mi Mix 4 fena değildi. Onun da denemesini yapmadım ama gördüğüm kadarıyla fena değildi. Fakat diğer bütün ekran altı kameralar gerçekten kötüydü. Gelelim telefonun ses özelliklerine. Evet, 2 tane hoparlör var fakat şunu söyleyebilirim. Desibel olarak çok güçlü bir sesi yok ama kalite olarak güzel. Dolby Atmos destekli bir telefon. Enteresan, dinlerken ses testi gelecek kanalda sesi dinlerken sanki üst taraftan sadece ses geliyor gibi. Alt taraftan gelen ses sanki daha az gibi geldi bana. Enteresan bir durum. Sanki AIZ'deki hoparlör daha güçlü gibi bir durum var bu telefonda. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC bütün bağlantı çeşitleri var. Hızlı ötesi yok. Olmasına gerek de yok. Parmak izi sensörü yan tarafta ve yan tarafta olan parmak izi, yani fiziksel parmak izleri her zaman çok iyidir. Bu da gayet iyi, yani çok hızlı bir şekilde telefon açılıyor. Herhangi hiçbir problem yok. Ve bu telefonun içinde 5000 mAh'lik bir pil var. 4 nanometrelik bir işlemci ve 5000 mAh'lik bir pil. Bayağı uzun gider diye düşünüyorum. Çok uzun bir ekran süresi alırız diye düşünüyorum bu telefondan. Ve az önce söylediğim gibi kutudan çıkan 68 wattlık bir adaptör. Şurada kocaman bir 68 yazıyor. Boyutu çok küçük. Yani 33 wattlık Xiaomi'nin standart adaptörlerini biliyorsunuzdur. 33 wattlık adaptör büyüklüğünde 68 watt. Gerçekten bunun içinde bir şeyler sıkıştırılmış. Ve firmanın demesine göre bu telefonu 35 dakikada sıfırdan 100'e ulaştırıyor. Bakacağız, göreceğiz. Denemesi gelecek kanalda. Gerçekten 35 dakikada ulaşabilecek mi? Telefonun renk olarak bir beyazı bir de siyahı var. Şu an elindeki gözüken siyah. Aslında siyaha benzeyen bir tarafı yok. Evet, çok gölgede ışığın olmadığı bir yerde siyah gibi gözükebilir. Aslında telefon böyle parlament mavisi renginde bir rengi var. Fakat mat olduğu için çok yanar döner bir rengi var. Duruma göre yeşil oluyor, mavi oluyor. Çok ışık vurduğunda mor oluyor. Ama siyahı pek göremedim. Yani neden siyah var demişler, anlamadım. Peki videonun başında ne dedik? 420 euro dedik. Gerçekten 420 euroya bu kadar özellikli bir telefon. Acaba gerçekten 420 euroya alabiliyor muyuz diye bir bakayım dedim. En ucuz AliExpress'te bulabildiğim 828'nin fiyatı 462 euro. Elimdeki model 12256 olanından fiyatı 557 euro. Yani ben Çin'de yaşayan bir vatandaş olsam ve bunu alsam Türk parası olarak bu bana 8500 TL'ye gelmiş oluyor. Peki 8500 TL bu kadar donanımlı bir telefon için nasıl bir rakam? Şöyle örnek vereyim. Ben Mi 11'i çok seviyorum. Gene Çin'de yaşayan bir vatandaş olduğumu varsayıyorum. Mi 11 12 256 GB'lık versiyonu, Çin'deki fiyatı 11.500 TL. Yani bunun arasında 2000 TL fark var. Peki 2000 TL ekstra ne alıyoruz Mi 11'i alarak? Bir kere metal bir kasa alıyoruz. Daha parlak ekranı olan, çözünürlüğü çok daha iyi olan ve ekran boyutu biraz daha büyük bir telefon alıyoruz. Ses sistemi bundan çok daha iyi bir telefon alıyoruz. Kamera donanımı bundan bayağı iyi bir telefon alıyoruz. Tamam, öz çekimde 4K video kaydı yok ama yani 4K video kaydı olması süper çekecek anlamına gelmiyor. Kağıt üzerinde Mi 11 bundan çok daha iyi. Ekrandan bir parmak izi alıyoruz. Peki nelerimizden feda etmiş oluyoruz? 1. İşlemciden feda ediyoruz ve pilden feda ediyoruz. Çünkü pil %10 daha düşük Mi 11'de 4600 mAh. İşlemcimiz de Snapdragon 888. Yani bundan bir önceki amiral gemisi işlemcisi. Peki o zaman 9500 TL bu telefon için çok mu ucuz yoksa normal mi? Ya böyle baktığımız zaman normalmiş gibi geldi. 420 euro deyince çok ucuz gibi geliyor insanın kulağına. Fakat alırken gördük ki daha kafadan 828 460 euro. 420 euroya alamadık. Ve elimdeki modele göre kıyasladığım zaman sanki 12256'lık Mi 11'i almak bana şimdi daha cazip geldi. Çünkü orada bir de arayüz var. Yani Xiaomi'nin arayüzüyle bunun arayüzü arasında dağlar var. Xiaomi'nin o kadar büyük kolaylıkları, o kadar büyük böyle gizli özellikleri var ki bu telefonda öyle bir şey yok. Bu telefon bayağı saf Android olmuş. Motorola'nın kendine özgü 2-3 güzel uygulaması var. Telefonun teması, osu, busu, cartı, curtu. Yani telefonu çok fazla kişiselleştirebiliyorsunuz. Ama zaten bunlar Xiaomi'de yıllardır olan şeyler. Dolayısıyla Çin'de yaşayan bir vatandaş olsam herhalde giderdim gene Xiaomi Mi 11 alırdım. Peki para kısmını da bir kenara bıraktık. Bu telefonu aldım, açtım, biraz baktım, bızıkladım. Neresinde ne var falan fistan. Telefonu açtığım zaman zaten yabancı bir dil beni karşıladı. Türkçe bir dil seçeneği yok. Telefonu açarken muhakkak internet olması gerekiyor. İnternet yoksa telefon açılmıyor. Çünkü telefon açılırken bir güvenlik kontrolünden geçiyor. Ve telefon açıldığında acayip şekilde Çince uygulamalar var. Google Play yok. Google Play'i kuruyorsunuz, çalışmıyor. Çünkü ayarlarda Google hizmetlerini açmanız gereken bir kısım var. Önce orayı açmanız gerekiyor. Ondan sonra Google Play normal çalışıyor. Türkçe olmadığını zaten söyledim. Türkçe ama yüklüyorsunuz. Telefon komple Türkçe olmasa da birçok yeri Türkçe oluyor. Kamera uygulaması, telefon uygulaması, mesaj uygulaması. Ayarlarda daha önce Motorola
Motorola'da kullanılmış ayarların hepsi Türkçeyken yeni ayarlar onlar Türkçe olmuyor. Yani karışık bir durum olmuş oluyor. Ve telefonu kullanırken böyle bazen takılmalar olduğu gibi sanki arayüz tam oturmamış gibi geldi bana. Telefonu aldığım kişi de, ona selam olsun, bana şöyle demişti. Abi çok kötü bir telefon ya demişti. Yani hiç hoşuma gitmedi. Gerçekten çok kötü bir telefon demişti. Çince bir sürü uygulamayla doluydu. Hepsini temizledim. İçinde uygulama kalmadı. İşte birkaç uygulamayı Google Play'e yükledikten sonra kendim yükledim ve o sayede biraz temiz bir hale geldi. Bana bunu veren dostumuz büyük ihtimalle o Çince uygulamalar yüzünden de telefon takıla takılıyor çalışıyor olabilir diye düşündüm. Çünkü uygulamaları sildikten sonra biraz daha böyle rahatladı telefon. Türkçe'ye yükledim ve böyle adam akıllı bir hale geldi. Ve birkaç güncelleme ile daha iyi bir hale geleceğine inanıyorum. İşte o zaman bu telefon hızından dolayı tadından yenmez. Yani birçok insan için işlemciden çok daha önemli bir şey vardır ki kamera. Kamera testlerinden sonra bakalım onlar için de tadından yenmez mi yoksa aman aman uzak kalsın mı? Nasıl bir durum oluşacak göreceğiz. Ve telefonun kamera arayüzü çok değişik yapılmış. Benim hoşuma gitti. Derli toplu ayarlar kısmı falan her şey böyle nizami şekilde yapılmış. Video ya da fotoğraf seçenekleri bile ayırt edilmiş. Fotoğraf seçenekleri üst tarafta kalmış, video seçenekleri alt tarafta bırakılmış. Böyle karman çorman şeyler yapılmamış. Evet dostlar, durum bu. Motorola Edge X30. Dünyadaki ilk 8 Gen 1 işlemci kullanan telefondu. Gerçekten hız olarak hızlı olduğunu bize gösterdi. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. Kafalardaki bazı soru işaretleri gitmiştir. Sizleri her zamanki gibi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.